Çok etkileyici. Hatta sarsıcı da diyebilirim. Rahatsız edici davranışların hepsi akran zorbalığı değildir. Anne Bir kere babalar bunu bazen da altını çizelim ve tanımını da bunun yapalım. altını- Adolesanda da aynen bu şekilde gelişiyor olaylar. Evet, dijital çağda artık fiziksel sınırlar yok. Sadece psikolojik sınırlar var. Bunların tespitini yapabiliyoruz, görüyoruz ama Evet. neye dikkat etmek gerekiyor? Her şeye hazır cevap, işte seni anlıyorum ama demektense seni anlamıyorum, bana bir anlatsana diye de iletişimi açabilirler. Anne babaların üşengeçlik yapmadan, kolaya kaçmadan buralara eğilmelerini Okuyup rica araştırıp edeceğim. davranışlarını Evet. geliştirmeleri gerekiyor. Evet. O zaman tehlikenin farkına varacağız. Neler olduğunu o zaman anlayacağız. Diğer türlü konuştukları dili anlamadığımız için tehlikeli mi değil mi Evet. onu da anlamıyoruz. Anne babaların bu izimlerin hiçbir türünü desteklememelerini önereceğim. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Evet, bugün konumuz sanat değil. Ama sanattan yola çıkarak aslında günümüzün en büyük problemlerinden, en büyük dertlerinden birini konuşacağız. Sevgili hocam, Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk'la. Tahmin etmişsinizdir zaten kıymetli hocamın adını duyunca. Adolesan'dan yola çıkarak, Netflix'te yayınlanan 4 bölümlük mini diziden yola çıkarak aslında tüm anne babaların şu ara çok konuştuğu, üzerinde durduğu, gündemdeki konuların da aslında maalesef ki bu konunun altını çizmemize sebep olduğu bir dönem yaşarken sağ olsun Ayşe Bilge hocam kırmadı bizi ve bu konuyu konuşmak için de bugün İstanbul Modern'de buluştuk. Yine bir sanat mekanında buluştuk. O yüzden sanattan yola çıkarak aslında toplumsal bir meseleyi, sorunu konuşacağız ve gelecekle ilgili de aslında tüm bu konuştuklarımız. Çünkü çok genç, çok aslında daha çocuk yaşta bireyleri konuşacağız. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Aysun Hanım. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Sizinle sohbet etmek her zaman çok güzel. Evet, toplumsal konuları konuşuyoruz ama her zaman sanatla bağlantılı. Çünkü psikolojik sağlamlık esneklikle mümkün oluyor. Sanatın da esneklikte çok büyük bir rolü var. Onun için keşke sanat hep hayatımızın içinde olsa. Evet. Sanat hayatımızın içerisine hani bazen işte bu İstanbul Modern'de olduğu gibi içinde bulunduğumuz bu müzenin sinema salonundayız biz. Burada çok güzel filmler oynuyor. Sanatta bazı şeylerin böyle altı çiziliyor ya da yukarıdaki sergilerde farklı konuların altı çiziliyor. Bazen o bize esneklik sağlıyor. Bazen sorular sorduruyor. Bazen geleceği tarif etmemize, gelecekle ilgili bir şeylerin farkına varmamızı sağlıyor. Oysa tabii. hani belki dünden gelen bir şey ama geleceğe ışık tutuyor. O yüzden sanat hayatımızın her alanında bize farklı şekillerde destek oluyor. Oluyor tabii. Özellikle kaygımız çok yükseldiğinde. Evet. Yani bu hem Türkiye ülkemiz için geçerli hem dünyaya baktığımızda da bunu görebiliyoruz. maalesef. Kaygıyı arttırıcı olaylar çok yüksek, yani çok fazla. Ve bu bizim belki dayanma gücümüzü de aşan düzeyde bir kaygı. Onun için aslında sanatın hayatımızda çok önemli bir rolü var. Yani bu zihnimizdeki katılıkları, yani belirsizliğe tahammül edebilme gücümüzü, yetimizi kuvvetlendiren bir şey sanat. Hayatın içinde canlı tuttuğumuzda sanatı kaygıyla baş edebiliyoruz. İşte ergenlerin de aslında gençlerin de sanatla daha haşır neşir olmaları bu bakımdan çok önemli. Çok önemli. Aslında belki de hani sonunda geleceğimiz noktaya öncesinde Tabii, çok parmak bastık ve altını çizmiş olduk. Evet. Bu Adolesan'a şimdi meselenin başına gelirsek. Evet. Dizi, mini dizi aslında 4 episoddan oluşan bir film gibi. Yani film gibi işlenmiş. O kadar da hani neticede dizi biraz daha sanki popüler kültüre yakın ve daha hafif işlenir ama sinema filmi olunca işte sanat filmi olunca daha ağırdır gibi bir algımız da var tabii bir taraftan. Bu öyle yani hepsi böyle her episod siz de izlediniz tabii ki. Her episod başlı başına bir film ve bu meseleye yani ergenlerin kendi arasında akran zorbalığını nereye taşıdığında, kendilerine uyguladığı bütün mecralarda, sosyal medyada, kişisel ilişkilerinde birebir olarak okulda ve dışarıda her çevrede uyguladıkları aslında bu zorbalığı ve baskıyı çok iyi yansıtıyor. Öncelikle tabii şeyi sorayım. Siz nasıl buldunuz bu yapımı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sonra açarız zaten. Evet. Çok etkileyici.
Hatta sarsıcı da diyebilirim. Ben de sizin gibi bir anneyim. Benim de 2 çocuğum var. Küçük, artık büyüdüler tabii. Evet. Yani küçük kızım 17 yaşında. Fakat ergenlik dönemini her 2 çocukta da yaşamış. Hem ebeveyn danışmanıyım, hem gelişimsel psikoloji profesörüyüm, hem anneyim. Yani hem Evet. mektepli hem alaylı. Dolayısıyla 2 farklı gözle bu filmi izledim. Filmin teknik olarak çok iyi olduğunu çok yerden okuduk, dinledik. Ben bu konuda bir uzman değilim. Yani bunu bir yerde okumamış olsam, bir yerde dinlememiş olsam böyle kendim parmağımla bastıramazdım. Bunu söyleyemezdim. Fakat evet, çok güzel. Yani oyunculuklar da çok Çok. iyi. Filmin bu kadar etkili olmasında da rolü var. Fakat bunun dışında yani nöropsikoloji ve sinemayı bir araya getiren nörosinematik Hı hı. diyebileceğimiz alanı çok iyi kullanan bir film. Yani duyguları çok yükseltiyor Çok. ve onun için de belki bu kadar etki yarattı. Yani şöyle bir söz vardır. En tehlikeli yalan doğrunun içine karıştırılmış yalandır Hımm. diye bir söz var. Ya da bu medya iletişim, kitlesel iletişimde de çok kullanılır. Evet. Şimdi burada gördüğümüz şey olmayacak bir şey değil. Onu söylemiyorum. Evet. Fakat çok sıradan bir aile, sağlıklı ilişkileri olan, yani öyle Hı tanımlayabileceğimiz hı. sağlıklı bir aile. Çocuğa baktığımızda sorunlu bir çocuk gibi de durmuyor. Her şey yolundaymış gibi giderken bir anda en istemeyeceğimiz, en olumsuz şey ailenin başına geliyor ve bunu kendi çocukları yapıyor. Yani bir kurban olarak, mağdur olarak olağan sıradan bir ailenin başına bunun gelmesi belki filmde, sinemada çok gördüğümüz bir Evet. şeydir ama Tersten sağlıklı bakıyor. bir aile ya da işte sorunsuz bir ailede sorunsuz bir çocuğun bunu yapıyor olması tabii herkesi bu kadar çok etkileyen şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yani burada bir belgeseli tartışmıyoruz aslında. Evet. Bir film, yani bir kurguyu, bir senaryoyu, bir hikayeyi tartışıyoruz. Bunu hep aklımızda Hı tutalım. hı. Ve hikaye anlatıcılığı, ki edebiyatın en ileri türlerinden biridir sinema. Çok güzel, şahane bir türüdür. Eee, Duyguları yükseltebildiği ölçüde aslında izleyiciyi yakalar ve seyirciyi çok iyi yakalıyor. Çok. Çünkü duyguları çok yükseltiyor ve özellikle olumsuz duygular dediğimiz, yani korku, endişe, kaygı, kızgınlık, öfke gibi duyguları yükselttiğinizde daha da iyi yakalıyorsunuz seyirciyi. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani şunu tekrar altını çizmek isterim. Yani emm, sağlıklı bir ailede ya da sorunsuz diye tabir edebileceğimiz bir ailede sorunsuz bir çocuk bunu yapmaz mı? Hayır, yapar, yapabilir. Ama davranım problemleri, davranım bozuklukları literatürüne baktığımız zaman psikolojide bunun ihtimali düşüktür. Ya da bu derecede can acıtıcı ya da bu derecede zarar verici bir şey yapma ihtimali daha düşüktür. Çünkü aileleri bu kadar endişelendiren ya da herkesin dikkatini bu kadar çok çeken ya da dehşete düşüren diyeceğim, konu bu oldu. Yani önce bunu bir hatırlamamızda Evet. yarar var. Evet, kesinlikle çok güzel tarif ettiniz zaten. Tüm bunların ışığında aslında bu Evet, meseleleri konuşmamız. konuşacağız. Evet, Adolesan bir kurgu. Babayı da oynayan Evet. Stephen Graham kendi yazdığı pek çok olay böyle medyada gözüne çarpınca üst üste onun üzerinden ondan yola çıkarak yazıyor ve aslında hani dünyanın da meselesi, sadece bizim ülkemizde Tabii. değil, tüm ülkelerde şu anda bu ergenlerin özellikle de sanırım bunu tetikleyen, evet, bizim zamanımızda da, bizim gençliğimizde de, işte babalarımızın, işte anneannelerimizin gençliğinde de akran zorbalığı farklı şekillerde yaşanıyordur. Farklı Tabii, boyutlarda büyük ihtimalle. Ama şimdi bu sosyal medya bunu güçlendirdi. Bir de içinde bulunduğumuz dijital evren de bunu güçlendirdi belli ki. Dolayısıyla bu kadar hani bu meselenin dizi yayınlandıktan sonra bu kadar çok konuşulması ve her evde konuşulmasından da bunu anlıyoruz. Hemen hemen herkesin yaşamayan yokmuş gibi bir şey. Tüm bunlar mı tetikledi ya da ne tetikliyor bu akran zorbalığını ya da bu cinayete kadar, öldürmeye kadar varacak süreci ki belki
bu bir kurgu olabilir ama zaten gazetelere baktığımızda ya da haberlere baktığımızda da bu tip olaylar neredeyse artık her gün yaşanır hale geldi. Yani kadına Evet. şiddet gibi bir de çocukların da hem büyükler tarafından hem de birbirlerine şiddet uyguladığını görüyoruz. Evet, evet haklısınız. Şimdi burada iki noktanın altını çizelim. Akran zorbalığı benim üzerinde yıllarca araştırmalar da yürüttüğüm, üniversitede çalışmalar yaptığım da bir konu. Birincisi akran zorbalığı terimini çok rahat kullanır hale geldik. Evet, Ben bunu maalesef. anne babalardan da biliyorum, ebeveyn danışmanlığı yaptığım için. Yani çok ufak bir şey de çocuğun başına gelse, belki bir iki kere gelse, buna işte zorbalığa maruz kaldı çocuğum diyorlar. WhatsApp'taki veli gruplarında öğretmen ya da okul yönetimi, işte müdür, veli arasındaki konuşmalarda en önemli başlıklardan biri bu. Evet. Çocuğum zorbalığa uğradı. Şimdi birincisi bunların hepsi yani rahatsız edici, disruptive behavior diyoruz biz buna. Yani rahatsız edici davranışların hepsi akran zorbalığı değildir. Anne Bir kere babalar bunu da bazen bunu altını çizelim ve bunun tanımını da altını yapalım. çizelim. Evet, tanımını yapalım. Yani evet rahatsız edici davranışlar çocuklar birbirlerine gösterebiliyorlar. Maruz kalan çocuğun kendi baş etme becerilerini geliştirmesi de çok önemli. Tabii. Yani bir şeye maruz kaldığında, bir şey başına geldiğinde nasıl cevap verecek? Ne yapacak? Uzaklaşacak mı? Bir şey mi söyleyecek? Öğretmenden mi yardım isteyecek? Ya da ben bir arkadaşım buna maruz kaldığını gördüğümde, ben bunu gördüğümde ne yapacağım? Mesela çocuklarımızı bu konuda da güçlendirmemiz Evet, gerekiyor. evet. Bunun üzerinde daha çok konuşmamız gerekiyor. Zorbalık sıradan saldırganlık davranışından şöyle ayrışıyor Aysun Hanım. Birincisi yapanla mağdur arasında bir güç dengesizliği olması gerekiyor. Bu fiziksel güç de olabilir, duygusal, psikolojik güç ya da sosyal statüyle ilgili bir güç farkından da söz edebiliriz. Bir güç farkı var. İkincisi zarar verici davranışın süreklilik göstermesi gerekiyor. Yani bir iki sefer olmuş bir şey değil ama süreklilik gösteriyor. İşte o zaman buna akran zorbalığı diyoruz. Dediğim gibi giderek daha yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Eee, O kadar yaygınlaştı mı? Hayır. Ama yaygınlaştı mı? Evet. Hı hı. Şimdi ben Dijital Çağda Sağlıklı Çocuk Yetiştirme kitabımda da en zaten son aynen. geçtiğimiz sene çıktı. Burada Kitabını bunu yazdınız zaten. kitabını yazdım. Gerçekten de çok etraflı bir şekilde Evet. yazdım. Çok anlaşılır bir dilde yazdım. Onu da yararlı bulabilir bizi dinleyenler. Orada da anlatıyorum. Şimdi dijital çağın şöyle bir farkı var Aysun Hanım. İnsan ilk defa farklı bir kimlikte bir yerde var olabiliyor. Ve orada istediğini söyleyebiliyor, istediğini yapabiliyor ve bunun kendisi için hiçbir sonucu yok. Evet. Bir diğer konu karşıdaki kişinin yüz ifadesini, vücut dilini yani onu fiziksel olarak görmediği için de yarattığı etkiyi algılayamıyor. Yani o hasar verici sözü söylediğinde, o kırıcı sözü söylediğinde ya da videolarını, fotoğraflarını paylaştığında bunlar viral hale geldiğinde bunun diğer kişiyi ne kadar üzdüğünü, ona ne kadar zarar verdiğini fark edemiyor. Evet. Bu dijital çağın aslında insan dışılaştırma diyoruz. Yani dehumanization rollerinden biri. Böyle bir etkisi var. Yani bizi biz yapan, insanı insan yapan özellikler yavaş yavaş dijital çağda kaybolmaya başladı. Onun için de dijital dünyada geçirdiğimiz zamanla dijital olmayan işte bu fiziksel dünyada geçirdiğimiz zamanı dengelememiz ve orada sosyal ilişkilerimizi her ikisinde de sosyal ilişkilerimizi dengeli bir şekilde devam ettirmemiz çok önemli. Ergenlerin özellikle kimlik gelişiminin en önemli meseleleri olduğu bir dönemde tabii gruplaşmalar yani akran etkisinde kalmak da çok önemli bir konu. Yani akranlar tarafından kabul edilmek, kendi arkadaş grubu tarafından kabul edilmek çocuğu normalde yapmayacağı şeyleri de yapmaya itebiliyor. Pek çok konu var. Yani hem dijital dünya bir arena, yani orada size söylenen bir şey herkes tarafından görülüyor.
Evet. Herkes tarafından fark ediliyor. Eskiden evet akran zorbalığına maruz kalıyorduk. Ben de kaldım. Çok üzücü bir şey Evet. miydi? Evet üzücüydü. Ama kaç kişi fark etmişti? Dijital dünyada bunu çok kişi aynı anda fark ediyor ve kimlerin gördüğünü de bilmiyorsunuz ve bir de dijital ayak izi dediğimiz bir Evet. mesele var. O da kalıcı. Evet. O Yani o yüzden kadar hayatı çok boyunca konu var takip ki. ediyor onu. Evet ve bunların hepsi maruz kalanda öfkenin çok artmasına sebep oluyor tabii. Ve o zaman da o öfkeyi yönetemediğinizde saldırganlığı doğuruyor diyebilirim. Evet. Zaten direkt o yapımda da Adolesce'da da aynen bu şekilde gelişiyor olaylar. Evet, Aslında dijital ortamda yaşadıkları, evet, birbirlerine kurdukları tabii, baskı ve onu yayınladıkları videolar ya da evet, birbirlerini etiketledikleri noktalar evet, o kadar büyüyor ki artık o kadar sakin çocuğun asla ondan beklemeyeceğiniz, beklemeyeceğiniz evet, bir şeyi yapmasına yol açıyor. bambaşka bir çocuk Evet, haline geliyor. evet, Şimdi ilk bölümde zaten ne oluyor, polis bu çocuğu nasıl böyle götürüyor falan evet, derken ikinci bölümde okulda geçenler mesela çok enteresan. evet, Yani okulda polis araştırmaya geliyor evet. cinayeti ve okul inanılmaz cehennem gibi bir yer Öyle olmuş. hiç sınır yok. Hiç sınır yok. Yok. Öğretmenleri Kurallar dinlemiyorlar, yok. Hı kurallar hı. yok. Yani belki çok uç bir örnek gibi ama şimdiki okulların da çok çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Böyle Mesela 3 okullar aşağı 5 yukarı varmış, vardır yani varmış. bunların Evet, yaşandığı okullarda evet muhakkak ki. var. O yüzden toplu halde olduğunda da şimdi belki dijitalde böyle daha büyük bir Hmm. evrene yayılıyor bunların hepsi. Ama birlikte yaşadıkları, fiziksel olarak da bir araya geldiklerinde daha da işin içinden çıkılmaz da bir hale bürünüyor. Tabii, tabii. Yani sizin de söylediğiniz gibi aslında bu gücü yetene. Evet. Yani bir erkek gencin sevgilisine ya da bir süre çıktıkları kıza işte fotoğraflarını paylaştığını görüyoruz değil mi? Yani Evet. ona karşı bir şiddet gösteriyor, dijital şiddet. Siber zorbalık da Siber diyebiliriz buna. zorbalık, evet. Siber zorbalık diyebiliriz ve bundan canı yanan kız da aslında benzer bir davranışı yine cinselliği, cinsel kimliği hedef alarak, odağına alarak bu sefer bir erkeğe gösteriyor. Evet. Yani Jamie'ye gösteriyor. Evet. Katil olan Jamie'ye gösteriyor. Burada tabii cinsel kimliğin de gelişmekte olan cinsel kimliğin de ergenliğin çok önemli ve kırılgan Evet. meselelerinden biri olduğunun altını çizelim. Yani henüz emin olmadığı, kanıtlamak istediği, onun için çok önemli olan bir konu. Onun için önemli olduğu derecede de kırılgan. Yani Kırılgan tabii. hangi konu sizin için çok değerliyse oradan yara aldığınızda daha çok etkilenirsiniz. Muhakkak. Canınız daha çok acır. Bunu görüyoruz ve sizin de söylediğiniz gibi işte okulda bu akran kültürünü görüyoruz. Yani ergenlik öyle bir dönem ki artık yetişkinlerin, anne babanın, öğretmenlerin bir davranışı, bir özelliği değerli bulup bulmamaları, onaylayıp onaylamamaları önemini oldukça yitiriyor. Yani Evet. artık yetişkinin onaylaması çok daha az önemli. Evet. Önemli olan akranların onaylaması. Çünkü akran grubu tarafından kabul edilmek ya da reddedilmek meselesi çocuk için çok önemli bir mesele. Çok. Evet ve orada işte akran kültürü evet oluşabilir, zaten oluşuyor. Her zaman bizim zamanımızda da vardı. Evet. Ama bunun da sınıra ihtiyacı var. Yani çocukların sınır olmayan disiplin, otoritenin tamamen kaybolduğu bir ortamda birbirlerine pervasızca şiddet gösterebildiklerini görüyoruz. Yani akran kültürünün oluşmasında da yine neye ne kadar izin verildiğine dair bir bilgi, yani yetişkinler neye ne kadar izin veriyorlar, bunu görüyoruz ve aslında bu sınırların da yani Jamie gözaltına alındığı andan itibaren değil mi? Hı hı. Bir disiplin var, bir işleyen bir sistem Evet. var. Agresif değil bu. Agresif bir sistem değil ama çok sakin bir şekilde, hatta bazen şefkatli bir şekilde o kurallar uygulanıyor ve o herkese iyi geliyor. O bir düzen. Evet. Yani bu düzeni okulun da devam ettirmesi gerekiyor. İşte bu olmadığında da e, bunu hep söylüyorum ben. Dijital çağda artık fiziksel sınırlar yok.
Sadece psikolojik sınırlar var. Evet. Ve biz gerçek fiziksel dünyada da bu sınırları kaldırdığımızda iç referans noktamızı kaybediyoruz. Yani çocuk etik davranış, ahlaki davranış için ihtiyaç duyduğu o içsel referans noktasını artık hiçbir yerde bulamıyor. Onun için okulların o görevini yerine getirmeye devam etmeleri gerekiyor. Anne babaların da yine gence daha fazla alan tanıyarak ama yine sınırları, yani biraz daha geniş alan bırakarak o ilgiyi, yakınlığı devam ettirmeleri gerekiyor ki çocuk da bu savrulma eğilimi olduğunda yine bir toparlanabilsin. Evet. Dizide bu da iyi işlendiğini düşünüyorum. Evet. İlk andan itibaren şimdi aile orada ne kadar etkili, hani iyi bir aile ilgilendiklerini düşünüyorlar. Evet. Hepimiz ilgilendiğimizi Evet. düşünüyoruz zaten çocuklarımızla, ama hangi noktada onlara özgürlük tanırken hangi noktada kısıtlamamız gerektiğini, daha doğrusu sınırlarını çizmemiz gerektiğini bence şu dijital ortamda zorlanıyoruz. Ya da Zorlanıyoruz. anlamıyoruz. Bilmiyoruz. 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 Anlamadığımız konular. Çünkü güvenmeyi tercih ediyoruz belki çocuklara. Yok Evet. yani bilmediğimiz bir şeyden de korkmuyoruz tabii ki. Evet. Ama ta ki işte o olayla yüzleşene kadar, Evet. başımıza bir şey gelene kadar. Şimdi burada hem aileler nerede eksik, nerede fazla onu görürken, bir taraftan da mesela bu örnekte polis araştırmaya gidiyor okula. Kendi çocuğu da orada. Fakat ya polis gidiyor. Ergenler polisi bile dinlemiyor. Neredeyse polise zorbalık yapacaklar. Tabii, Ki tabii. yaşıyorlar da. Çünkü öğretmen de var, müdür de var. Zaten Evet. onu da saymıyorlar. Evet, hiç yani onu da kimseyi otorite saymıyor. figürü Evet, olarak evet. kabul Hiç etmiyorlar. otoritesiz bir gençlik var. Tabii ama ortada. işte burada okulun, yani okul müdürünün ya da okuldaki öğretmenlerin de bir sistem olmadığını, uymaları gereken bir sistem algılamadıklarını görüyoruz. Yani Evet. öğretmen de derse gayet lakayt bir tavırla Evet. geç gelebiliyor. Öğretmen ciddiye alınmıyor ama işte bazı öğretmenler yine biraz daha önemseniyor, biraz daha ciddiye alınıyor. Otorite figürüne alışık değiller. Yani tabii ki ergenlik çok kolay bir dönem Tabii değil. ki değil. Lise öğretmenliği de hiç Çok zor kolay tabii. değil. Daha fazla alana ihtiyaçları var ama bir yandan da bu sınırlara hala ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü dürtüselliğin çok arttığı bir dönem. Evet. Ben bunun ergenlikle ilgili konuşmalarımda çok vurguluyorum. Burada da kısacık bahsedeyim. Tabii, çok sevinirim. Yani ergenlikte Aysun Hanım, bebekliğin ilk 2 yılında karşımıza çıkan çok ciddi bir beyinsel değişiklik görüyoruz. Beyinde önemli bir değişim oluyor. Onun için de o güne kadar her şeyi akıllı uslu yapan çocuk, yani ilkokulda değil mi? Evet. Artık pek çok becerisi gelişmiş. O öz düzenleme dediğimiz dikkatini, dürtülerini, duygularını yönetebilme becerisi de nispeten daha iyi gelişmiş durumdayken bir anda bakıyorsunuz empatisi düşmüş, öfkesini kontrol edemeyen, yoğun duygularını yönetemeyen bir çocuk ortaya çıkıyor. Çünkü bu işte beyindeki gelişimle ilgili, değişimle ilgili, onun çok detaylarına girmeyeyim şimdi. Fakat risk algısının düştüğü, yani neyin riskli, neyin riskli olmadığını çocuğun artık çok iyi tartamadığı, dürtülerini iyi kontrol edemediği ve bir yandan da artık yetişkin etkisinde daha az olduğu, akranlarının çok daha kuvvetli etkisinin altında kaldığı bir dönemden söz ediyoruz. Yani artık fren eskisi kadar iyi tutmuyor. Evet. Gaz pedalı iyi çalışıyor ama fren o kadar iyi tutmadığından da böyle virajlarda özellikle arabanın savrulma ihtimali yüksek. Onun için ebeveynin ya da yetişkinlerin, okulun bir refüj görevi görmesi gerekiyor. Yani o savrulmalara karşı kazayı önlemek için. Evet, daha fazla alan bırakacağız ama bir yandan da o refüj görevini görmemiz gerekiyor. Peki, onun dışında neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi en önemli nokta da o. Evet, bunların tespitini yapabiliyoruz, görüyoruz ama neye dikkat etmek gerekiyor ailelerin bu süreçte? Çünkü okulda olan, okulun bir görevi var. Orada otoriteyi sağlamak zorunda öğretmenlerin, okul müdürünün.
Evet. Ama başta ailede tabii bu çocuklar büyürken onun Büyüyorlar, temelleri tabii. atılma, otoriteye karşı saygı duymayı ya da görevinin ne olduğunu, okulda Evet. görevine nasıl davranması gerektiğini ailede atılmış Öğreniyor. temellerle Evet. okula gönderiliyor, öğreniliyor. Tabii. Dolayısıyla orada en başta aileye çok iş düşüyor. Tabii düşüyor. Yani temel değerler evde kazanılıyor aslında. Ve işte çocuk bunları sorgulayabilir, her şeyi çok benimsemeyebilir ve kimliğinin bir parçası yapmak istemeyebilir, itiraz edebilir. Bunu görüyoruz. Jean-Jacques Rousseau'nun Emil kitabında söz eder. Der ki Jean-Jacques Rousseau, insan 2 kere doğar. Bir dünyaya doğar yani bebekken, bir de yaşama doğar. Ve yaşama doğar diye tarif ettiği dönem ergenlik dönemidir. Evet, çünkü neden işte artık güçlenmiştir, fiziksel olarak da güçlenmiştir. Ve bu demin sözünü ettiğim o daha dürtüsel davranma, riskleri artık eskisi kadar iyi algılayamama onu daha cesur yapar aslında. Belki anne babaya, öğretmene itiraz edebilmesini sağlayan da budur. Tabii. Yani beyinde onun için bu sebeple bir değişiklik oluyor. Bunu da unutmayalım ama işte bir yandan da hala onu kapsamak gerekiyor. Yani bir yandan hala sınırlara ihtiyacı var, daha fazlalığına ihtiyacı var ama iletişim çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi şimdi dedektif, polis memuru, dedektif okula geldiğinde kendi oğlundan bazı şeyler öğreniyor. Yani o çocukların aralarında konuştuğu dili yetişkinler bilmiyor. Evet. Ama o dili nasıl öğreniyor dedektif oğlundan? Yine bildikleri dili konuşarak öğreniyor. Yani benim çocuğum Fransızca konuşuyor olabilir ve ben Fransızca bilmediğim için onların aralarında ne konuştuğunu anlamıyor olabilirim. Evet. Ama aralarında ne konuştuklarını bana yine Türkçe konuşarak anlatacak. Yani benim Fransızca öğrenmeme gerek yok. Evet. Ben Türkçe biliyorum ve bana bunu anlatabilir. Ama bunun için ilk koşul ne? Yakınlık, iletişim. Yani benim bildiğim bir dil var ve o dille biz yakınlık kurabiliriz. Biz şöyle bir varsayıma kapılıyoruz. Yani ergenlik döneminde artık her şeyi arkadaşlarıyla konuşuyorlar ve bize ihtiyaçları yok. İşte belki de kaçırdığımız kısım Nokta bu. burası Evet, değil mi? yani Evet. daha fazla özelliğe ihtiyaçları var ama bizim de bazı konuları konuşabilmemiz gerekiyor. Özellikle Aysun Hanım, anne babalara en zor gelen konulardan biri de cinsellik. Evet. Cinselliği konuşmuyoruz ve cinsellikle ilgili nasıl hissettiğimiz, kaygılarımız, aklımızdaki sorular. Yani bizim için hala belki o küçük bir çocuk. O arkadaşlarıyla oyun Evet. oynuyor. Halbuki orada bir geçiş dönemi yaşanıyor. Yani hem biyolojik hem sosyal olarak, Birey olmanın psikolojik parçası olarak zaten o da. çok önemli. Onun için bu cinsellik meselesini, cinsellikle ilgili endişeler meselesini özellikle günümüzde, yani artık sadece kadın erkek değil pek çok farklı cinsiyet rolünden söz ettiğimiz bir dönemde gençlerin aklı çok karışık. Çok. Yani anne babaların bu konuda da bilgilenmeleri ve çocuklarıyla konuşabilir bir halde olmaları gerekiyor. Ben şunu söylemelerini de öneriyorum. Yani her şeye hazır cevap, işte seni anlıyorum ama demektense seni anlamıyorum, bana bir anlatsana diye de iletişimi açabilirler. Şimdiye kadar öyle öğretildi ya anne babalara. Evet. Hani çocukları anlayışla karşılayın. Seni anlıyorum ama şöyle o Dinleyin kalıptır ya. çocuklarınızı. Çocukları dinleyin, anlamaya çalışın, anlayın. Ama Evet. işte arkasından da söylemek istediğinizi söyleyin. Söyleyin. Ama öyle değil. Anlamıyorsanız anlamıyorum deyin. Değil mi? Anlamıyorum deyin. Yani çocuklarınızı dinleyin dediğimizde sanki cevap vermek için dinleyin. Seni anlıyorum ama yani anne babanın aklında şu var. Bir sınır koyacak, bir şey söyleyecek, bir şey talep edecek ama işte usulen de bir dinliyormuş gibi yapalım. Evet. Ya bilmediğimiz pek çok şey var. İşte inseli mesela bilmiyorduk. Evet. Menosfer pek çok şey var. Yani kadınların toplumdaki rolüne dair de ciddi bir değişim yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Bunda erkekler de zorlanıyor, kadınlar da zorlanıyor, ilişkilerde bir savrulma ya da bir dağılma. Herkesin aklı karışık. Bunların da altını çizmemiz gerekiyor. Ama bu dil değişebilir. Yani dün insel çıkmıştır, yarın başka bir şey çıkabilir. Bizim yapmamız gereken şey çocuğumuzla iletişimi açık tutmak. Yani belki yargılamadan, hani kızmadan, öfkelenmeden. Öğrenme isteğiyle. Öğrenmek. Yine bir psikoloji araştırmasından bulgu paylaşayım.
çocuklar anne babalarını makul ebeveyn olarak algıladıklarında konuşmaya daha açık oluyorlar. Evet. Yani bu sizinle genel ilişkisi içerisinde geliştirdiği bir algı oluyor. Yani sizi makul ebeveyn olarak algılamıyorsa sizinle konuşma ihtimali çok daha düşük. Evet. Onun için deriz ki eğer ergenliğe kadar ilişkide bir sebeple bir şekilde işler kötü gittiyse ilişkiyi tekrar yapılandırın. Yani spesifik olarak bazen şöyle diyorlar. Sizin söylediğiniz gibi yaptım, sizin söylediğiniz gibi konuştum ama bir şey değişmedi. Çünkü ilişkinin geneli değişmemiş oluyor. Evet. İlişkinin geneline bakmak gerekiyor. Bir de şunun altını çizeyim. İlişki statik değil, dinamik sevgili Aysun Hanım. Yani şimdi kışın nasıl daha kalın giysiler Evet. giyiyoruz, değil mi? Yaz geldiğinde hafif giysiler giyiyoruz. Yani demek ki dışarıdaki değişime odaklanıyoruz. Ebeveynlerin de, anne babaların da çocukluktan ergenliğe doğru olan bu değişime uyumlanabilmeleri gerekiyor. Karşımızda artık bir çocuk yok. Evet. Bir Birey var genç artık, var. genç var. Yetişkinlik yolunda ilerleyen bir genç var. Buraya bizim de uyumlanmamız gerekiyor. Bu da çok önemli. Ee, Parmak basmak istediğim, sormak istediğim noktalardan biri de oydu. Şimdi biz çocukları konuşuyoruz, ergenleri, adolesan çağını konuşuyoruz Evet. belki şu anda. Ama biz hani büyükler yetişkin miyiz zaten? Hani o ergenlikten güzel. çıkabildik mi? Bence biz çıkamadığımız için Çıkamadık. bütün bunların hepsi. Yani çocuğa Evet. da zaten nasıl davranacağım? Biz yetişkin miyiz ki ona Çok doğru yetişkin söylüyorsunuz. muamelesi yapalım? Önemli noktalardan biri de bu sanki. Çok önemli. Evet, yani büyümemiş yetişkin Evet. yaştaki çocuk Koca bebekleriz hepimiz öyleyiz aslında. gerçekten. Yani bu duyguları yönetebilmek ve sorumluluk alabilmek, bir davranışın sorumluluğunu, bir durumun sorumluluğunu alabilmek yetişkinliğin belki de en önemli tanımlarından biri. Biz kaygıyla baş edemediğimiz için çocuklarımızla ilgili de pek çok şeyin sorumluluğunu almaktan kaçınıyoruz. Bugün anne babalarda gördüğümüz müsamahakar ebeveynlik diyoruz biz buna. Her şeye izin veren ebeveyn şöyle bir yanlış varsayıma sahip. O kendisi karar versin. O bilir. Şimdi mizaca uygun çocuk yetiştirme benim uzmanlık konularımdan biri. Evet. Hiç şüphesiz ki her çocuk kendine has bir mizaçla dünyaya geliyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Çocuk bilir anlamına gelmiyor. Evet. Yani çocuğun o çok temel bilişsel becerileri, demin ne dedik? Dikkati odaklayabilmek, muhakeme yapabilmek, eleştirel düşünebilmek, pek çok şeyi bir arada düşünüp planlayabilmek. Bunlar zaman içerisinde gelişen beceriler. Ve bunlar daha henüz olgunlaşmış değil. Bunların olgunlaştığı kişi ebeveyn, yetişkin. Bunun sorumluluğunu alıp hali hazırda gelişmiş o becerilerini devreye sokması, aktive etmesi gerekiyor. Ama kaygı sebebiyle sorumluluktan kaçıyor. Yani bugün yetişkinlerin en büyük problemi bu Aysun Hanım. Kendi kaygılarını yönetemedikleri için gerekli sorumluluğu da almıyorlar. Ya çok katı davranıyorlar, yani kendi bildiklerinde ısrar ediyorlar. O değişimi, dönüşümü oraya ayak uydurmuyorlar. Ya da sınırsız, gevşek bırakıyorlar çocuğu. Bunların ikisi de doğru değil. Ortasını bulmak lazım. Evet. Yani orada bir kıvam yakalamak Tabii. gerekiyor. Peki bu Esneklik. esneklik. Evet. Bu kıvamı yakalarken önce yetişkin olmamız gerekiyor zaten. Hani Evet, kendimizi de çok önemli. kendimizi eğitmemiz, yetiştirmemiz Çok gerekiyor. önemli. Çocuğa da öyle davranmak gerekiyor. Bu işte neye izin verip neye izin vermeyeceği, nasıl bir özgürlük alanı yaratacağımızı şaşırdık. Yani bazen çok helikopter anne baba gibi davranıyoruz. Bazen hiç umursamaz, sınırsız ve sonsuz özgürlük. O yüzden çok ukala çocuklar yetişiyor. Öyle. Böyle akran zorbalığına maruz kalan, akran zorbalığı yapan çocuklar yetişiyor. Bunu nasıl belirleyeceğiz? Yani nereye kadar esnek olacağız ya da olmayacağız? Yani kendi yaşadığımız çocukluğa baktığımızda belki hiç esnek olmayan, aşırı katı disiplinli bir aileden geldiysek, ben çocuğuma asla böyle davranmayacağım dediysek sonsuz da özgürlük verebiliyoruz. Ya da farklı şekillerde de gelişebiliyor.
Bunun bir formülü var mı? Bunun bir formülü var ama çok uzun bunun Evet. formülü. Ben psikolojik sağlamlık kitabımda Evet, da o da bu. çocuktan yetişkine psikolojik sağlamlık kitabımda esnekliğin nasıl geliştirildiğini, yani öz düzenleme becerisinin nasıl geliştiğini ve çocuklarımıza nasıl geliştirebileceğimizi çok detaylı şekilde anlattım. Belki de en önemli becerimiz bilişsel esneklik Aysun Hanım, ve buna Evet. her zamankinden çok ihtiyacımız var. Çünkü evet, değişmeyen tek şey değişimin kendisi, ama değişim çok hızlı. Yani Evet. ve değişim bundan sonra daha da hızlı olacak. Evet. Onun için bu esneklik becerisine çok ihtiyacımız var. Demin sizin çok güzel tarif ettiğiniz durum aslında sınırlar ve biz buna sağlıklı sınırlar diyoruz. Şimdi hem dijital çağda sağlıklı çocuk yetiştirme kitabımda hem de çocuktan yetişkine psikolojik sağlamlık kitabımda, her ikisinde de öz düzenleme, yani regülasyon becerisinin nasıl geliştirilebileceğini çok detaylı şekilde anlatıyorum. Hem Evet, bu çocuklar iki hem kitapta yetişkinler da için. aslında tüm bu sorunların ve soruların cevabı var. Var, evet. Bir kitap daha tavsiye edeceğim. O da Hacettepe Üniversitesi'nden değerli meslektaşım Volkan Gülüm'ün İyileştiren Sınırlar kitabı. Sınırlar konusunda Türkiye ülkemiz çok iyi değil. Evet. Yani ya aşırı korumacı, aşırı müdahaleci, aşırı kontrolcü, Evet. ya da tamamen sınırsız. Evet. Ve dolayısıyla sağlıklı sınırları öğrenmemiz ve bunu kendi ilişkilerimizde uygulamamız, çocuğumuza öğretebilmemiz çok önemli. Bu bir kültür. Bunu Evet. kültürümüzün bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü çok ihtiyacımız var. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Aynen. Yani ergen yaştaki çocuğumuza daha çok alan tanımamız, e, her şeyine çok fazla müdahale etmememiz gerekiyor derken de hiçbir şeyine ilgi göstermeyeceğiz anlamına gelmiyor. Gelmiyor. İşte demin konuştuğumuz gibi Evet. hala bizimle iletişime ihtiyaçları var. Hala yakınlığa ihtiyaçları var. Onu da sürdürmemiz gerekiyor. O da o sağlıklı sınırların içerisinde. Yani bunu yapabilmemiz gerekiyor. Hep ya da hiç değil. Değil. Gevşek ya da katı değil, siyah ya da beyaz değil. Ama bunu yapabilmemiz ve iletişimi açabilmemiz gerekiyor. Yani insanı insan yapan en önemli yetkilerden biri iletişim İletişim. becerisi. Bunu kullanmamız gerekiyor. Dijital çağda artık bunu giderek daha az yapıyoruz. Evet. Buna çok önem vermeliyiz. Göz göze, yüz yüze iletişim. Çünkü ortak yaşam becerileri dediğimiz becerileri artık kaybetmeye başladık. Maalesef. Yani çocuğumuz kendi odasında, biz kendi odamızda, ya da herkesin kulağında kulaklık, önünde kendi ekranı. Eskiden bir sıra bekleme vardı. Ve işte senin istediğin şarkı çalınacak, benim istediğim Evet. şarkı çalınacak. Senin istediğin film izlenecek, benim. Bu bile bize diğerinin isteği, onun duyguları konusunda bize bir fikir veriyordu, empati duyabilmemizi sağlıyordu. Şimdi bu bağlantı yavaş yavaş zayıflıyor gibi. Burayı canlı tutmamız gerekiyor. Aslında belki de tek reçete bu. Evet. Tartışmak bile bir iletişim yolu. Tabii. Hani zaman artık onları da görüyoruz. Yani Evet. aile içerisinde tartışma bile yaşanmıyor çünkü iletişim yok. Yani tartışılacak bir şey yok. Hani bazen Evet. tartışmak, münazara etmek, Tabii. bir aynı fikirde olmayabilirsiniz çocukla ya da anne Tabii. babanızla ya da başka biriyle, ama o aile içinde konuşarak, tartışılarak toplum içinde de, okulda da, başka yerlerde de nasıl tartışılacağını, nasıl işte atıyorum söz sırası bekleneceğini bile öğreniyor çocuk aslında o Tabii. sırada o tartışırken. Tabii, çatışma çözme Evet, becerisi o evet. kadar önemli ki. Fakat dijital dünyadaki becerilerimiz ya da beceriksizliklerimiz diyeceğim, davranışlarımızı buraya transfer ediyoruz. Fiziksel Evet. dünyaya transfer ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda bir meslektaşım, baktım beni takipten çıkartmış. Dedim ki neden dedim böyle bir şey yaptın? Hocam dedi, işte kitabım çıktı, bir şey yapmadınız, işte kutlamadınız. Ya ben o sırada mesela belki ailevi bir şey yaşıyorum. Evet, Belki başka bir şey yaşıyorum. Bunun iletişimini benimle yapabilirsin. Şimdi dijital dünyada bu yaptığımız şey, yani birini mute etmek, sessize almak ya da arkadaşlıktan çıkartmak, başka işte Tam ya bir da ergen davranışı. ve bunları gerçek hayata da transfer etmeye başladık, ama tamamen uzaklaşmak. Yani bir problemi çözebilirsin konuşarak. Tabii.
Yani ya hep ya hiç Evet. mantığı orada geliştirdiğimiz bu alışkanlığı biz fiziksel dünyaya da transfer ettik. Maalesef bu dünyada yıllar içerisinde geliştirdiğimiz sosyal becerilerimiz ve iletişim becerilerimizi dijital dünya kaybetmemize sebep oluyor. Evet. Ve sadece orada değil, burada da Tabii kaybetmemize tabii, her sebep iki oluyor. noktada da, her iki alanda kaybetmiş Evet. durumdayız. Halbuki bunlar çok kıymetli donanımlarımız bizim. Evet, kesinlikle. Bir de öfke yönetimi var. Evet. Özellikle hani biz, yani işte hepimiz koca bebekleriz, hani öfkeyi yönetmekte artık büyükler de, yani yaşı büyük olanların da böyle bir problemi var. İşte dediğim gibi hepimiz ergen olduğumuz için belki böyle. Ki o yaşta Çok çocuklar, önemli. ergenler o öfkeyi nasıl yöneteceklerini, o zorbalığa maruz kalınca Evet. ya da haksızlığa maruz kalınca Evet. sesini bir yere kadar çıkarabiliyor. Belki o dijital dünyada yaşadığı zorbalığa karşı o da belki bir zorbalık yapmak istiyor ama o kadar güçlü değil, eziliyor, sesi çıkmıyor. Sonra o kocaman bir öfkeye dönüşüyor. Bir de özellikle adolesanda, bu dizide olduğu gibi erkek çocukların öfkesi daha da başka oluyor. Tabii kendi içlerinde o Ataerkil kültür. ataerkil kültürün getirdiği yani şeyler, olumsuz taraflar işte bu dijital zorbalıkla birleşince çarpan etkisi yaratıp işte bu tip Yaratıyor. şeylerle karşılaşıyoruz. Maalesef, maalesef. Şimdi ergenliğe özgü bir durum vardır. Buna spotlight effect diyoruz. Sahne ışığı etkisi. Yani burası da bir Evet. sahne. Gözümüzün önüne, yani ışıl ışıl bir sahne değil de karanlık bir sahne, fakat ışık sadece size yönelmiş. Yani sadece sizin üzerinizde ışık. Herkes size bakıyor. Böyle bir yanılsama ortaya çıkıyor ergenlikte. Çünkü kimlik gelişimi çok önemli olduğundan ergenlik döneminde kendiyle ilgili çok düşünüyor. Kendiyle ilgili çok düşündüğünden de mesela işte sivilcesi yüzünden okula gitmeyi istememek, saçı kötü olduğu için işte o güne çok kötü başlamak en hafifinden. Evet. Yani bunlar sadece görünürde Evet. olanlar, buzdağının görünen yüzü. Bir de bunun tabii altında psikolojik tarafları var, komponente olan meseleler var. O da işte cinsel kimlikle ilgili, sosyal ilişkilerle ilgili. Ben ne kadar beğeniliyorum, ne kadar istenen biriyim, ne kadar istenmeyen biriyim. Yani o arkadaş grubu içerisinde kendisinin nerede durduğunu anlamaya çalışıyor. En başta da sohbetimizin başında da konuştuğumuz gibi bir konu sizin için önemliyse eğer, en çok yara aldığınız yerde orası oluyor ve ergenler de bunu biliyorlar birbirleri için tabii. Nereden canını acıtabileceğini biliyor. Arkadaşının canını nereden acıtabileceğini Onun biliyor üzerinden ve bunu yürüyor zaten. kullanıyor. Şimdi burada tabii çocukla iletişimi yine açık tutmak onun için çok önemli. Bir şeyin benim canımı acıtmak için yapıldığını bildiğimde ona karşı gardımı daha farklı şekilde alabilirim. Daha farklı bir Evet. strateji geliştirebilirim. Bu stratejileri öğrenmeleri gerekiyor. Hı hı. Ben de bunlara hayat becerileri diyorum. Yani hayatta pek çok tufan, pek çok kasırga bizi bekliyor olabilir. Onlar gelmeden bu becerileri geliştirmemiz ve cebimize koymamız gerekiyor. Öfke yönetimi de öfkelenmeden öğrenilecek bir şey değil. Evet. Kaygı yönetimi kaygılanmadan Kaygılanmadan. öğrenilecek bir şey değil. Ama bu konuda ebeveynlerin eşlikçiliğine ve rehberliğine ihtiyaçları var. Artık aplikasyonlar da var, internet de var, kitaplar var. Yani çok sınırsız kaynak. Anne babaların üşengeçlik yapmadan, kolaya kaçmadan buralara eğilmelerini Evet. Okuyup rica araştırıp edeceğim. davranışlarını Evet. geliştirmeleri gerekiyor. Evet, belki bugün anne babaların yani en kuvvetli özelliklerinden biri kolaya kaçmaları. Yani şikayet ediyorlar ama Evet. onun gereğini çok da yapıyorlar mı? Yapmıyorlar diye Evet. görüyorum ben. Halbuki bu kadar da bol kaynak varken Evet. o öfke yönetimi konusunda, duyguları yönetebilme konusunda çocukların her zamankinden çok desteğe ihtiyacı var. Çünkü demin konuştuğumuz gibi dijital dünyada artık nereden, ne zaman, ne gelecek, nasıl bir şey gelecek onu
bilmek çok mümkün değil, çok öngörülebilir değil. Çocuğu hazırlamamız gerekiyor. Evet, her konuda Evet. hazırlamak gerekiyor gerçekten. E, Şimdi bu kitaplardan bahsettik. Dijital çağda sağlıklı çocuk yetiştirmek ve psikolojik sağlamlık sizin kaleme aldığınız Evet. ayrıntılarıyla. Evet. Bunları biz çocuklarımız için okuyacağız Evet. ve pek çok sorunun cevabını da bulacağız. Ama aynı zamanda kendimizi de yetiştireceğiz. Tabii. Kendimizi de büyüteceğiz. Evet. Ben aslında dijital çağda sağlıklı çocuk yetiştirmeyi Aysun Hanım kitabın ismini böyle koyduğum için de biraz pişman oldum. Çünkü kitabın içine baktığımda dijital sağlık diyebileceğim Hı ya hı. da dijital dünyada psikolojik denge diyebileceğim konuyla ilgili, başlıkla ilgili içinde yetişkinler için de bizler için de çok bilgi var. Evet, evet. Yani ne bizi zorluyor, demin sizin de söylediğiniz gibi aslında sadece çocuk değil, içimizdeki çocuk. Aynı zorlanmaları biz de yaşıyoruz. Yani bu teknoloji, dijital çağ, dijital teknoloji bizim için de bir o kadar yeni ve o kadar zorlayıcı. Biz de Evet. dengemizi kaybetmiş durumdayız. Burada yazan her şey aslında bizim için de geçerli. Evet. Evet. Önce kendimizi geliştireceğiz ki çünkü bilmediğimiz bir konuda da ya da iyi olmadığımız bir konuda çocuğumuza nasıl Evet. destek olacağız ve çocuğumuzdan öğrenmeye de açık olmamız gereken bir Evet. dönemdeyiz. Ben bunu Ebruli ebeveynlik dedim ama bilmiyorum ne kadar iyi bir tanımlama oldu. Beraber ebeveynlik de Evet. diyebiliriz. Yani çocuklar bazı şeyleri bizden daha iyi biliyorlar. Onlardan da dinlemeye, öğrenmeye açık olmalıyız. Dijital çağla ilgili, dijital Evet. teknolojiyle ilgili. İşte bu sosyal medyadaki kullandıkları dil gibi, renkler gibi. Evet. Onlardan da öğrenmeye açık olmalıyız, öğrenmeye istekli olmalıyız. Ama bizim çok daha ileri, daha gelişmiş olan becerilerimiz var. Muhakeme yapma, eleştirel düşünme, sorgulayıcı zihin. Hı hı. Bunlar artık bizde daha iyi durumda. Bunları da çocuğumuza biz öğreteceğiz, beraber öğreneceğiz, birbirimize öğreteceğiz. Değişen artık dikey değil daha yatay bir ebeveynlik dönemine geçtik. Buna uyumlanmamız gerekiyor. Evet, mimaride de yatay mimari, Yatay. ebeveynlikte de Evet. yatay ebeveynlik. Evet. Dolayısıyla aslında bilmediğimiz şeyi ondan öğrenip onun bilmediği şeyi de bizim ona öğretmemiz. İletişimin işte nerede iletişim kuracağız ya da konuşacak bir şey bulamıyoruz. Hani oturuyoruz şimdi hani beraber hadi sohbet edelim ya da işte akşam yemeğinde herkes böyle telefonuna bakarak ya da televizyona bakarak yani televizyon yine iyi bir şey haline geldi. Tabii. En azından tek bir ekrana bakıyoruz hep beraber. Evet. Ama tüm bunları konuşarak ondan bir şey bana bir şey öğretmesini isteyerek onun da o hazzı yaşamasını ve o Tabii. sohbetin gelişmesini, iletişimin gelişmesini sağlayabiliriz. İşte konuşacak bir şey bulunmuyorsa bile oradan bir şey Tabii. çıkarıp bir yere bir kanca atıp bir konu belirleyip onun üzerine sohbet edilebilir mesela. Edilebilir tabii. Yani anne babalar iletişim kurmak için hep şunu istiyorlar. Ben bir konu ortaya atayım, çocuğum ona ilgi göster ama ilgi göstermiyor. Hayır, bağ öyle kurulmaz. Evet. Onun ilgisinin olduğu Evet. yere ben girip ilgi göstereceğim. Aa ne yapıyorsun? Aa bana da öğretir misin? Çünkü yetişkin sensin. Yetişkin olan Evet, sensin ve onun dikkati hali hazırda bir yere odaklanmış durumda. Evet. Sen git oraya ilgi göster, oradan bağ kurun. Evet. Ve ondan sonra yani o bağ kurulduktan sonra beraber başka yere de gidersiniz. Evet. Orası sonra senin alanına da gelir çocuk zaten. Gelir. Hani o iletişim Evet. kurulduktan Evet. sonra. Çünkü çocuklar şey diye bakıyor. Ya işte annemin izledikleri sıkıcı, annemin Evet. okudukları sıkıcı, babam işte şundan anlamaz. Öyle kendi etiketleri var. Karşımıza alıyoruz Evet, birbirimizi. evet. Halbuki yanımıza almamız gerekiyor. Yani demin söylediğim gibi o makul ebeveyn olarak görmediğinde uzaklaşma Güzel. eğiliminde oluyor. Yani bu da tabii var olan farklılıkları gözümüzde büyütmemizle ilgili. Bu algıyla ilgili. Evet. Yani birbirimizden çok farklı olduğumuzu düşündüğümüz zaman yaklaşabileceğimizi, ortak bir nokta bulabileceğimizi aklımıza getirmiyoruz. Evet. O zaman da giderek aradaki mesafe açılıyor. Evet. Halbuki o kadar farklı değiliz. Evet. Yani keyif alabileceğimiz ortak şeyler de var. Evet, muhakkak. Yavaş yavaş da konuyu toparlamak istiyorum. Belki böyle
formüller verebilirsek, formüller verelim istiyorum aslında biraz da. Mesela anne babaların en çok karşılaştıkları şeylerden biri, çocuğum akran zorbalığına uğruyor. Ona ne öğreteyim ki hani nasıl karşılık versin böyle bir şeye uğradığında, ya onunla dalga geçildiğinde, onunla ilgili herhangi bir işte kötü sözler söylendiğinde ona nasıl davranmasını önermemiz gerekiyor. Mesela benim oğlumda da çok küçükken ya bir tane arkadaşı vardı, sürekli onu itip kakıyordu falan. Ben oğlum sen aynı şekilde davranma ona falan diye. Şimdi ama öyle de olmuyor yani, çocuk o Olmuyor. şeye maruz kalıyor. Şimdi o büyütülecek Evet. bir şey değil ama sonuçta benden bir cevap bekliyor nasıl davranması gerektiği konusunda. Ben uzun süre bulamadım bunun cevabını. Söyledim ki ellerini tut oğlum. Evet, evet. Ellerini tut Tabii. yani. Anca durdur Şimdi onu. Başka sen şiddet göstermedi. Ama çok önemli şeyler bunlar. çok önemli ama tek bir formülü yok Aysun Evet. Hanım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi karşınızda kim olduğu önemli. Evet. Zorbalığı yapanın kim olduğu, hangi özelliklere sahip olduğu önemli. Bazen bu gerçekten oluyor. Yani benim çok yakın bir arkadaşımın başına geldi. E, WhatsApp'ta ya da başka bir yerde işte çocuğa isim takmışlar, sevmediği bir lakap ve onu sürekli devam Hı hı. ettiriyorlar ama hani hem çocuğu küçültücü hem de çocuğu çok üzen. Çok da önemsemiyorlar ama işte bu ergenlik döneminde dedik ya empati Evet. düşüyor. Karşıdaki kişinin duygularını da göremedikleri için yüz ifadesini bir duyarsızlaşma oluyor. Evet. Fakat mesela orada aileler devreye girdiğinde bir çözüm çok hızlı bir şekilde bulunabildi. Çünkü çocuklar gerçekten de yaptıkları şeyin etkisinin bu kadar olumsuz olduğunu, ciddi olduğunu bilmiyorlardı. Bilmiyorlar. Şimdi kim zorbalık yapıyor, nerede yapıyor, nasıl yapıyor bu çok önemli. Benim ilk kitabım İnsan Her Hı Koşulda. hı. 2019'da çıkmıştı. Çok yakında önümüzdeki haftalarda güncellenmiş, gözden geçirilmiş Hı hı. baskısı bu sefer kronik kitaptan Evet. çıkacak. Orada da bundan söz ediyorum. Şöyle bir önemli bilgi veriyor bize psikoloji literatürü. Bu her zaman empati eksikliğinden kaynaklanmıyor maalesef. Bazen birinin canını nasıl acıtabileceğimizi bildiğimizde eğer niyetimiz buysa, yani benim içimde yönetemediğim bir öfke varsa, ben bu dünyaya öfkeliysem, Evet. kızgınsam ve bir şekilde şiddet eğilimim varsa, empatiyi geliştirmeye yönelik müdahale çalışmaları etkili olmuyor. Evet. Bu üzücü bir bilgi Hı ama hı. farkında olmamız Evet. gereken bir şey. Evet. Yani çok önemli bir bulgu. Buradan nereye geliyoruz? Karşıdaki zorbayla dedik aramızda bir dengesizlik var. Evet. Var ama ne kadar dengesizlik var? Evet. Onu da bilmiyoruz. Bu çok önemli. Yani bazen mesela oğlunuza bazı durumlarda şöyle de diyebilirdiniz. Oğlum uzaklaş. Evet. Yani öyle bir özelliği vardır ki onun Evet. elini Evet. tutamaz. Evet. Ya da mutlaka okul yönetimine söylemek Evet. gerekir. Ya da bazen kendisini ifade etmeyi öğrenmesi ve uzaklaşıp başka arkadaşlarıyla oynaması yeterli olabilir. Evet. Bunların hepsi olayın türüne, yapan kişinin özelliklerine göre değişir. Bu da bize eleştirel düşünme, Evet. muhakeme. Muhakeme her zaman çok önemli Evet. bir Evet. beceri olarak karşımıza çıkıyor. Yani kestirme sonuçlar, reçeteler yok. Evet. Ama anne babalar bu da bir reçete. Evet. Yani kişiye, duruma, davranışa bak ve çocuğuna ona göre bir tavsiyede bulun da aslında iyi bir Evet. öneri. Tabii onun Değil mi? için onunla zaman geçirmemiz, onunla Geçirmek. ilgilenmemiz, Tabii. gerekli sınırları koymamız, Evet, ilgi ilgi göstermemiz, göstermemiz zaman ayırıp gerekiyor. Evet. dikkatle dinlememiz. Yani emek vermemiz Evet. gerekiyor. Hiçbir şey Bir emek de vermeden dillerini olmuyor. öğrenmek gerekiyor yani. Evet, Öğretmelerini istemek gerekiyor o gerekiyor. dili. Tabii, Evet. tabii. Çünkü o zaman tehlikenin farkına varacağız. Neler olduğunu o zaman anlayacağız. Diğer türlü konuştukları dili anlamadığımız için tehlikeli mi değil mi Evet, onu da anlamıyoruz ki bu tabii. dizide de zaten o çok iyi anlatılıyor bir taraftan. Dinlemeyi, öğrenmeye açık olmamız Evet, gerekiyor. evet, evet. Evet. Bu konuyla ilgili başka benim sormadığım ve eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu konuya da parmak basalım dediğiniz. Ben mümkün olduğunca Kimlik böyle gelişimi, aklımdakilerini evet sordum yani ama. pek çok şeyi Hı hı. konuştuk Aysun Hanım. Kimlik gelişimi çok önemli. Bu tamamen apayrı bir mesele. Onun Evet, için şimdi burada bu
şu anda konuşmayalım ama çok ciddi bir toplumsal cinsiyet rollerine dair bir değişim yaşanıyor Evet. dünyada. Kadının iş gücündeki yerinin giderek artmasıyla beraber Evet. kol kuvvetinin yerini beyin kuvvetinin, zihin kuvvetinin almasıyla beraber büyük bir sosyal değişim yaşanıyor. Toplumsal değişim ve buna kadınlar da erkekler de uyumlanmakta zorluk çekiyorlar ve erkeklerde de buna bağlı olarak şiddet eğiliminde bir artış ortaya çıkıyor. Evet, maalesef. Ergenlik döneminde kimlik bulma sürecinin bir parçası olarak fanatik eğilimler de ortaya çıkabiliyor. Bir grubun parçası olmak, Hı hı. izimler ortaya Hı hı. çıkabiliyor. Aidiyet, çünkü bir gruba ait olduğunuzda işte bir sosyal grup kendinize oluşturmuş oluyorsunuz. O sizin için çok önemli bir sosyal destek, bir statü sembolü. Anne babaların bu izimlerin hiçbir türünü desteklememelerini Hı hı. önereceğim. Eee, Bu sadece cinsiyet rolleriyle ilgili değil ama her şeyle ilgili. Böyle bir fanatikleşme eğilimi çocuklarında görüyorlarsa bilsinler ki kendilerindeki bu işte duyguları Hı yönetememek, hı. katı eğilimler, bu katılık izimlere de sebep oluyor. Hı. Esnemek, kendi davranışlarında, kendi tutumlarında esnemek, iletişimi açmak ve çocuğu da yumuşatma eğilimi göstermeleri, böyle bir tutum benimsemeleri çok yararlı olur. Çünkü o izimler, fanatizmler, o bir gruba ait olmalar işte çok da düşünmeden bazı şeyleri fevri şekilde Evet. grubun parçası olarak, sürünün bir parçası olarak yapıvermeyi beraberinde getiriyor. Belki de ergenlik dönemindeki en riskli durumlardan biri bu. Evet. Son zamanlarda özellikle de işte böyle ergenleri yakından, gençleri yakından gözlemlediğimde sanki eskiden bu kadar su yüzünde değilmiş gibi geliyor bana. Yani Hangisi? özellikle erkek çocukların kadına bakışı. Evet. Eskiden daha esnek bakabiliyorlardı ya da bu kadar net bir tavırları yoktu. Yani ben biraz önce Tolga Karaçelik'le Tuğçe ile de Evet. konuşurken de sinema konuşurken de konu oraya gitti. Yani 30 yıl önce kadına bakış, kadının toplumdaki ve iş dünyasındaki yerinin Evet. önü açıkken Evet. işte biz o zamanlar sadece cam tavandan bahsederken şimdi o cam tavanların kalınlaştığını, kadınla bulunduğu ortamda daha kolay saygısızlık yapıldığını, daha kolay şiddet Yapılıyor. uygulandığını, daha kolay mobbing yapıldığını Yapılıyor. görüyoruz. Ve bu Evet. çocukluktan yetişiyor ve ben şimdiki yani çok pırıl pırıl yetişen gençler var. Tabii ki hepsi yani muhteşem ve Türkiye'nin geleceği çok parlak. Bu konuda hiçbir şeyim yok, Evet. endişem yok gelecekle ilgili, Türk gençliğiyle ilgili. Fakat dünyada genel trendlerden bir tanesi de bu artıyor sanki. Yani erkek çocukların daha ataerkil, daha şiddete, kadına şiddete meyilli ki kız Öyle. arkadaşlarıyla ilişkisi de bu dizide de onu görüyoruz zaten. Evet. Şimdi erkekler de kadına şiddette bir artış var. Öfkede bir artış var. Yani kadının kuvvetlenmesinin erkeklerin güçsüzleşmesi anlamına gelmediğini erkeklerin Orada bir ego öğrenmesi gerekiyor. mücadelesine Bir mi giriyor? mücadele, bir Evet, değişim. Yine değişim. bu da mevsimlerin Direniyor değişmesi aslında, gibi, evet. evet, küresel ısınma gibi Evet. bir değişim yaşıyoruz. Fakat buraya uyumlanmakta güçlük çekiyor erkekler. Kadınlar eskiden ses çıkartmadıkları şeylere artık ses çıkartmaya Hı başladılar. hı. Bu gücü de tabii ekonomik güçlerinden de alıyorlar. Bunu kötüye kullanmasalar da, yani kendi haklarını sadece talep etseler de bu erkekler tarafından hoş karşılanmıyor. Bunun için boşanma oranlarında bir çok ciddi bir Artış var. Evet. artış var ve kadınlardaki bu güçlenmeyi de erkekler şiddet davranışlarını çeşitlendirerek göstermeye başladılar. Yani ve dijital dünyada
özellikle çok takipçisi olan, bu bir şarkıcı Hı hı. olabilir, bir televizyon yıldızı olabilir, bir fikir lideri olabilir. Fikir lideri konumundaki etkisi kuvvetli bir insan. Buna influencer da Hı hı. diyebiliriz, demeyebiliriz. Evet. Ama böyle bir kuvvetli etki yaratma güçleri var ve dijital dünya ile bu artık tabii çok daha yaygınlaşır hale geldi. Onların neyi nasıl yaptıkları da aslında bazı şeylere icazet vermek Evet. anlamına geliyor. Kadını sadece cinsellik için isteyen, yani ilişki başka Evet. türlü bir ilişki değil ama sadece cinsellik için istediğini deklare etmek bile bir şiddettir. Aslında Evet. bir İşte bu. değersizleştirmedir ve bunların çok açık formları var, daha gizli formları var şiddetin ama bazen bilerek yapılıyor, Evet. bazen bilmeden yapılıyor ama bunların giderek yaygınlaştığını, yani kadına yönelik şiddetin daha örtük formlarda daha yaygınlaştığını Evet. görüyoruz. Belki erkekler de buna dair bir farkındalık geliştirirlerse o da yararlı olur. Evet, yani o yüzden hani babalara da burada Evet, çok önemli bir rol evet, düşüyor. Çünkü yaptıkları her hareket, her davranış, takip ettikleri evet. her şey çocuklara yansıyor ve onlar da Yansıyor. Tabii. Yani baba olanların, olmayanların, yani kız kardeşleri evet, olabilir, evet, evet. kızları olabilir. Yani kendimizi bir gözden Evet. geçirmemiz gerekiyor. Bazen bazı şeyleri çok bilinçli olarak yapmıyoruz. Demin söylediğim gibi eleştirel düşünmeyi biraz rafa kaldırmış durumdayız. Bize böyle kulağımıza iyi gelen, "Ya, bu doğruymuş," gibi gelen, o da bunu yapıyorsa, çok da cool biri çünkü. Yani Aynen. bunları hemen alıp benimseme, Evet, içselleştirme eğiliminde maalesef. oluyoruz ve ondan sonra bu bir norm halini alıyor. Olağanlaşıyor, işte duyarsızlaşıyoruz buna karşı ama bunların sağlıklı ilişkilerin bir parçası olmadığını söylemeliyim. Dijital dünyada hepimize eskisinden daha önemli roller düşüyor. Çok. Özellikle takipçisi çok Evet, olanlara. evet, Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Daha evet. dikkatli olmalıyız. Evet, kesinlikle. Bir de bir şeyi öylesine söylemek, öylesine değil, biraz düşünerek hareket etmek gerekiyor. Çünkü Evet. etkileri çok büyük olabiliyor. Çok büyük olabiliyor. İşte bu da yetişkin sorumluluğuna Evet, getiriyor bizi. aynen. Yani arkadaş sohbetinde konuşurken söylediklerimizle, Evet, işte şimdi mesela bu da bir arkadaş sohbeti gibi ama YouTube'dan pek çok kişi evet, bizi izleyecek. Bunun sorumluluğu başka. evet, Bunu aynen. hep aklımızda tutmamız Evet, gerekiyor. Dijital kesinlikle. dünyada artık etkimiz hem çok yaygın hem de çok daha kuvvetli olabiliyor. Eğer biz beğenilen, örnek alınan bir figür isek, belki amaçladığımızın çok daha ötesinde yanlış yerlere giden etkileri olabiliyor. Yaptıklarımızın, söylediklerimizin, dediğim gibi icazet vermek anlamına geliyor. Kadını değersizleştiren davranışlar, düşünceler, sözler neler? Ben bunun ne kadar parçasıyım diye bakmamız Evet, gerekiyor. Çünkü çocuklarımız orada büyüyorlar. evet. Evet. Maalesef öyle. Tabii deprem konusuna da değinmeden kapatmak Deprem. istemiyorum. Evet. Çünkü şu aralar hani çok gündemimizde tekrar Evet. ve hep gündemimizde olacak. Neticede biz Öyle. bir deprem ülkesiyiz ve Evet. doğa yani Evet. milyonlarca yıldır bu Öyle. şekilde oluştu ve bundan sonra da devam edecek. Evet. Çocuklar çok etkileniyor. Nasıl Evet. anlatacağız? Anksiyeteleri yükselebiliyor. Bazı çocuklar diğerlerine göre daha çok korkabiliyor, daha hassas olabiliyorlar. Burada nasıl bir denge Hı hı. kurmak lazım? Evet, yani kaygı ve korku bunlar çok doğal ve sağlıklı duygulardır. Yani korkmak bizim korktuğumuz şeye karşı tedbir alabilmemizi sağlar. Evet, O bakımdan çok işlevsel ve gerekli bir duygu. evet. Yani ben hiçbir şeyden korkmuyorsam ne demiştik ergenler için? İşte risk algısı düşüyor, Tabii. yanlış şeyler yapabiliyorlar. O zaman endişe etmemiz gerekir ama korku çok yüksek olduğunda ya da kaygımız çok yüksek olduğunda o zaman da gerekli sağlıklı hareketi almamızın önünde bir engel oluşturuyor. Yani ben paralize olabiliyorum ve doğru düşünemeyebiliyorum ve benim bu panik halim çocuğuma da geçiyor. Evet, Şimdi yetişkinlerin önce kendilerinin bu kaygıyı, korkuyu makul bir düzeyde tutmayı öğrenmeleri evet, gerekiyor. Duygu yönetimini yetişkinler kendileri yapacaklar ve aldıkları tedbirlerle çocuğa örnek olacaklar. Yapmamız gereken bazı temel şeyler var.
Her şey kontrolümüz dışında değil. Kontrolümüz altında olanlara odaklanalım ve ondan sonra kontrolümüz altında olmayanları da bırakalım. Yani ben ne zaman nerede deprem olacağını, depremin beni nerede bulacağını bilemem. Evet. Ama bir deprem olması durumunda ne yapmam gerektiğini biliyor muyum? Örneğin bizi izleyenler düşünsünler lütfen. 5 kişinin, yani en önemsedikleri 5-10 kişinin telefon numaralarını ezbere biliyorlar mı? Artık hepsi telefonlarımızda kayıtlı Evet. ve ezbere bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çünkü bunu biliyor muyuz? Bunlar bazı işte çok temel tedbirler vardır güvenlikle ilgili, depreme karşı alınması gereken önlemler. Bunları yapacağız. Çocuklarımızın sorularını cevaplandıracağız ve ondan sonra da hayatımıza devam edeceğiz. Yani bazen farklı sebeplerden, mesela bir sağlık sorunu vardır çocuğun. Geçmişte bir ameliyat yaşamıştır, bir trafik kazası geçirmişlerdir, travmatik bir şey yaşanmıştır ailede. O zaman çok küçük bir şey bile Aysun Hanım, yani işte yaşadığımız deprem bizi korkuttu en son geçtiğimiz Evet. günlerde. Bir hasara sebep olmadı ama yani bacağı kırılanlar ya da yaralananların hepsi camdan atladıkları, Evet. bir yerden atladıkları için oldu. Yani demek ki korkuyu, kaygıyı yönetebilmek çok önemli. Gerekli tedbirleri alalım, çocuklarımızın sorularını cevaplandıralım. Bazen işte bu gibi hassasiyetleri olan insanlar böyle küçük şeyleri yaşadıklarında da Tabii. kontrolü kaybedebiliyorlar. Duygularını yönetmekte büyük güçlük çekebiliyorlar. Bazen panik yaşayabiliyorlar. Bunu da bilelim. Ve birbirimize destek, sosyal destek çok önemli. Birbirimizin yanında olmak, yatıştırabilmek çok önemli. Kendi kontrolümüz altında olanlara bakalım. O kadar da çaresiz değiliz. Evet. Evet. Çok güzel şeyler anlattınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tüm bu anlattıklarınızdan tabii önce uçaklarda olur ya, önce Oksijen maskesini kendinize sonra çocuğunuza sonra diye. çocuğumuz. Bu ergen meselesinde de adolesan dizisinden yola çıkarak konuştuğumuz ergen meselesinde de önce kendimiz yetişkin olacağız. Sonra çocuklarımızla bir yetişkin olarak iletişim kuracağız. Onlardan onların dillerini öğreneceğiz. Biz onlara öğretmemiz gerekenleri, işte sorgulamayı, eleştirel düşünmeyi, saygı duymayı öğreteceğiz. Sınırlarını mutlaka, bu çok önemli, belirleyeceğiz. Çok önemli. Sağlıklı sınırlar. Şimdilik bu kadar özet çıkarabildim. Çok güzel özetlediniz Aysun Hanım, harika. Sizinle sohbet etmek her zaman çok keyifli benim için. Sizinle teşekkür de öyle. ediyorum. Çok teşekkürler. Kırmadınız bizi, vakit ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Çok her faydalı zaman. bir program oldu. Tüm ebeveynler ve ayrıca çocuklar, ergenler için de öyle tabii ki. Onlar da neticede Yetişkinler YouTube için. onların daha çok mecrası gibi görünüyor şu anda. Öyle görünüyor. Evet. Onlar da çok faydalanacak. Ben de çok kullanıyorum. YouTube çok izliyorum. Sizin programlarınız da öyle her Çok zaman. teşekkürler. Çok güzel. Ama çok açık kaynak olduğu için hepimiz pek çok şeye ulaşabiliyoruz oradan. Evet. Dolayısıyla şimdiki çağın bilgi aldığımız en önemli noktalarından biri de öyle gerçekten. artık orası oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar başka bir konuda yeni kitaplarınız çıktığında da tekrar konuşmak üzere. Dileğiyle. Şimdiden Çok hatırlatalım, yani tekrar hatırlatayım ben. Dijital çağda sağlıklı çocuk yetiştirmek ve psikolojik sağlamlık kitapları, ikisi yanımızda ama yeniden kronik kitaptan. İnsan her koşulda çıkıyor, çok yakında. Evet. İnsan her koşulda da yakında kronik kitaptan yenilenerek tekrar raflarda yerini alacak. İnşallah. Evet, bizden bugünlük bu kadar. Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk hocamla adolesan meselesini, adolesan dizisi üzerinden ergenlikte yaşanan pek çok sıkıntıyı, sorunu konuştuk. Depreme de değindik. Bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.